Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir model yapalım. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Modelimiz bu. Ben çok beğendim. Bebek süveteri yapıyorum şu anda. Sizler de beğenirseniz yaparsınız. Çok hoş duruyor. Evet, hazırsanız başlayalım. Çünkü ben her zaman olduğu gibi küçücük bir parça lastik yaptım. Göstermek istiyorum şimdi hemen size. Evet, sizler de hazırsanız başlayalım modelimize. Modelimize başlarken kenardaki ilk ilmeğimizi her zaman olduğu gibi boşalıyoruz. 6 tane ters yapıyorum ben kenardan. Bakın 6 tane tersimiz. 3 tane düz örüyorum. Şu anda lastiğin üzerine model yerleştiriyoruz. Arasına 4 tane ters ilmek yapıyoruz. Yine arasına 3 tane düz ilmek yapıyoruz. Dört ters, 3 düz olarak bu sıramızı tamamlıyoruz. Kenarda kalan 6 tane ilmeğimizi ters olacak şekilde örüyoruz. Modelimizin arka yüzüne geldiğimizde ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz örüyoruz. Arkada yapmamız gereken şu anda hiçbir şey yok. Kenardaki 6 tane ilmeğimizi de ördükten sonra modelimizin yüzüne döneceğiz. Kenardaki ilmeklerimizi ters ördük. Burada yaptığımız 3 tane düz ilmeğimiz vardı. En kenardakinin üstünün ikisinin üstünden geçiriyoruz ve bırakıyoruz. Kenardaki ilk ilmeğimizi örüp şişimizin üzerine bir ilmek atıyoruz. Aradaki 4 tane ters ilmeğimizi örüyoruz. İlmeğin en arkadakine ikisinin üzerinden geçirip örüyoruz. Araya bir ilmek atarak. Aradaki 4 tane tersimizi örüyoruz. Bakın tekrar gösteriyorum. 3 ilmeğimiz var. 1, 2, 3 tane düz ilmeğimiz var. İkisinin üstünden geçiriyoruz. Kenardakini örüyoruz. Üstüne bir ilmek atıyoruz. Ve diğerini örüyoruz. Sonra kenardaki ters örgülerimizi yapıyoruz. Modelimizin ilk sırası böyle. Arkasına geldiğimiz zaman ters olan ilmeklerimizi, ters düz olan ilmeklerimizi düz örmek istiyoruz. Çünkü modelimiz onu gerektiriyor. Kenardaki ilmeklerimizi örüyoruz. Aradaki 3 tane ilmeğimizi örüyoruz.
Çok basit bir model bu. Kalın iple yapıldığı zaman harika ceket modeli olabilecek bir model. Şapka ve cekette kullanılan bir model. Modelimizin adı da kuş gözü. Bunu da unutmayalım. Başka yörelerde nasıl bir şey söylendiğini ben bilmiyorum ama biz annemlerden kuş gözü diye duyardık bu modeli. Şimdi geldik modelimizin düzüne. Kenardaki ilk düz ilmeğimizi alıp bir tane ters ilmeğimizle yer değiştiriyoruz. Ters olan ilmeğimizi ters örüyoruz. Aradaki bir tane düz ilmeğimizi örüyoruz ve kenardaki düz ilmeğimizle ters ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Ters ilmeğimizi düz ilmeğimizin iç tarafına alıyoruz. Arada kalan iki tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Zaten ters de ters olarak örüyoruz. Kenardaki bir tane düz ilmeğimizi ve ters ilmeğimizi yer değiştirip tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. Bakın, kenardaki düz ilmeğimiz, yanındaki ters ilmeğimiz, ikisini yer değiştiriyoruz ve örüyoruz. Kenarda kalan 4 tane ilmeğimiz, ters olan ilmeğimiz şu anda 2 taneye düşmüş durumda. Yani düzle tersi yer değiştirip modelimizi genişlettik, yani anlayacağınız arkadaşlar. Yine aynı işlemi yaptık. Hem sağdan hem soldan modellerin ilmeklerimizi yer değiştiriyoruz ve modelimizi genişletiyoruz. Düz ilmeğimiz ve ters ilmeğimiz yer değiştiriyor. Düz olanı düz, ters olanı ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Bir sıra gittikten sonrasında tersini yaptıktan sonra modelin açılımını göstereceğim ben size, kafanız karışmasın diye. Kenarda kalan ilmeklerimizi ters şekilde örüyoruz. Modelimizin tersine geldiğimiz zaman aynı şekilde yine ters olan ilmeklerimizi ters, düz olan ilmeklerimizi düz örüyoruz. Değiştirdiğimiz ilmeklerin arasındaki tersleri ters olarak örüyoruz, düz yapmıyoruz. Ters ilmeğimiz bir, düz ilmeğimiz bir, yine ters, yine düz, yine ters ve düz olacak şekilde örüyoruz. Yine modelimizin yüzüne geldik. Ters ilmeklerimizi örüyoruz şu anda. Bu sırada hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece tersi ters, düzü düz örüyoruz. Modelimizin düzünden bile. Şişimizi çıktıktan sonra modelimizi göstereceğim ben size. Şu anda model yarı şekilde yarılanmış durumda. Tersleri ters, düzleri düz örmeye devam ediyoruz. Bakın, modelimizin yarısı böyle. Şu aradaki terslerimizi 5 sıra oluncaya kadar devam ediyoruz modelimize.
Evet, modelimizi yaptık 5 sıra. Şimdi tekrardan modelin düzüne geldik. Modelin ilk başında yaptığımız işlemi şimdi modelin üstünde de yapıyoruz arkadaşlar. 2 ilmeği yer değiştiriyoruz. Ters ile düzü yer değiştiriyoruz ve üst tarafta 3 tane düz ilmeğimizin kalmasını sağlıyoruz. Bakın şöyle ters ilmeğimizi şişimizi soktuk, düz ilmeğimizi önden aldık, ters ilmeğimizi diğer şişimizi tekrar sokup ters olarak ördük ve aradaki düzümüzü ördük. Yine ikisini yer değiştiriyoruz. Modelimizin dışından ters ilmeğimizi çıkartıyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. Tersle düzü yer değiştirdik. Ters ilmeğimizi ördük. Düz ilmeğimizi ördük. Yine ters ilmeğimiz var arada bir tane. Onunla düzü yer değiştiriyoruz. Evet. İlmeklerimizi yer değiştiriyoruz en kenardakileri. Sıramızda böyle tamamladık. Modelimizi böyle devam ettiriyoruz. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Modelimizin arka yüzüne geliyoruz. Arka yüzünde yapmamız gereken tek şey her zaman olduğu gibi tersi ters, düzü düz olacak şekilde devam etmek. Zaten model ilmekler kendi yönünü gösteriyor. Onun yüzünden hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz. İlmeğimiz hangi yönü gösteriyorsa onu arkada hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece olan ilmekleri aynı şekilde devam ettiriyoruz. Modelimizin arka yüzünü de göstereceğim ben size şişimi çıktıktan sonra. Şöyle arkada sadece böyle bir görünüm var. Ön tarafta kuş gözlerimiz oluştu. Önümüze geldiğimiz zaman yine ters ilmeğimizi alıyoruz kenardan. 3 tane ilmeğimiz vardı. En sondaki ilmeği 2 ilmeğin üstünden geçiriyoruz ve bıraktık. Bir tanesini ördük, bir tane şişimizin üzerine bir ilmek attık ve ters olan ilmeklerimizi ters şekilde ördük. Aynı işlemi yapıyoruz. 3 tanenin en arkasındakini ikisinin üzerinden geçirip geride kalan 2 tane ilmeğimizi örüyoruz ve şişimizin üzerine bir ilmek atıyoruz. Aradaki ters ilmeklerimizi örüyoruz. Üç ilmeğin üzerinden en sonuncusunu ikisinin üzerinden geçirip kenardakini örüyoruz. Şişimizin üzerine ilmek atıyoruz. Kenardakini örüyoruz. Ters olan ilmeklerimizi örüyoruz. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. En sondaki ilmeğin üzerinden geçirip geçirip örüyoruz. Arasındakine bir tane ilmek atıyoruz ve modelimizi tamamlamış oluyoruz. Bir model tamamlandı şu anda. Hemen göstereceğim size. Gayet güzel duran bir model. Tabii ki dediğim gibi kalın iple yapıldığı zaman çok daha hoş duruyor. Bakın benimkisi çok güzel oldu ve yumuşacık. Örülüşü de çok kolay, kullanımı da çok güzeldir bence. Bebek süveteri yapıyorum şu anda. Önünü bitirdim. Daha
Daha sonrasında arkasını yapacağım. Ve size de göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.